Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda piyasayı, dolar kurunu, özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde en iyi 5 telefondan bahsedeceğim. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu telefonların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. O zaman bu telefonları neye göre seçtin dersen, özellikle fiyat performans ve uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak burada piyasayı düşündüğümde minimum bütçemiz 13.000 olmalı. Açıkçası alım gücümüzü düşündüğümde de şu anda en mantıklı aralık 13.000 ile 40.000 bandı diyebilirim. Şimdi alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Normalde çıktığı zamanlarda fiyatından dolayı çok fazla önermediğim ama şu anda 15.000 altı bütçeyle en iyi ekran, en iyi malzeme kalitesi, en iyi performans ve en iyi kamerayı sunan Nothing Phone 1'i görüyoruz. Ekran kısmında 6.55 inç AMOLED Full HD Plus 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz tazeleme ile de beraber geliyor. Bu ekranda HDR10 Plus desteğinin olduğunu da söyleyeyim ve 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Çerçeveler deyince ekran deneyimi kesinlikle başarılı bir telefon. Donanımda Snapdragon 778G'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolamayla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elinize aldığınızda kesinlikle premium hissettiren bir telefon. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamerada yine 50 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Ön tarafta da 16 megapiksellik Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. 4500 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörleri görürken yazılımda Android 15 ve Nothing OS arayüzüyle geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, 5G ve Bluetooth 5.2'yi görürken suya ve toza karşı da IP53 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. İkinci sırada şu anda dolar kuruna oranla fiyatı baya düşen, şu anda orta segmentteki en güncel, en iddialı telefon Galaxy A56'yı görüyoruz. Sızıntılar doğru çıktı diyebilirim. Kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonda beraber geliyor. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 25.000 altı bütçe ile benim için birinci öncelik performans ve ekran kalitesi diyorsan bu noktada bu fiyatlarda hiçbir alternatifi olmayan Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi
gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihazı oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yine bu fiyatlarda yani 20 ile 30 bin bandında her anlamda düşündüğümde tam bir amiral gemisi deneyimi veren, aynı zamanda fiyat performans kralı S24F'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24F'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23F'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24F'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Eğer bütçem 30 bin bandında ben iPhone almak istiyorum, yani iOS bir cihaz istiyorum diyorsan iPhone 13 hala alınabilir. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi
fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. 4. sırada her yönüyle düşündüğümde tam bir amiral gemisi ve bütçeyi de çok yukarılara çıkarmadan üst seviye bir telefon istiyorsak bu noktada 14T Pro'yu görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve burada kullanılan metal yapının aynen 13T Pro'da olduğu gibi gayet kaliteli olduğunu söyleyeyim. Özellikle de Xiaomi'nin T serisi gibi en çok satan üst segment bir cihazda tasarım yönünde daha fazla çalışılmış olmasını beklerdim. Yani tasarım olarak 14T Pro'yu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. 8.39 mm kalınlık ve 209 gramlık bir ağırlığa sahip. Fakat kasanın malzeme kalitesinin üst seviye olması güzel olmuş. Ekran kısmında 6.67 inç OLED Full HD Plus 144 Hz bir tazeleme ile geliyor. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var. Ekrandaki renkler, kontrast oranı ve renk başarımı tarafında da gayet kaliteli bir ekranla beraberiz. Yani Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz ve bu işlemcimize 12 GB LPDDR5X en performanslı RAM'ler, UFS 4.0 512 GB depolamada eşlik ediyor. Burada kamera tarafında da ciddi geliştirmeler görüyoruz. Ana kameramızda 50 megapiksel Leica'nın Sumilux lensi kullanılmış ve f1.6 diyafram, tabii ki OIS ve bunun yanında Xiaomi'nin 14T Pro'ya özel geliştirdiği Gemini AI teknolojisiyle de birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kameramızda yine Leica'nın 50 megapiksellik telefoto kamerası. Video tarafında da arka kamerayla beraber 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS desteğimiz var. Özellikle 4K 60 FPS'te OIS ile birlikte gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. 120 Watt'la beraber telefonumuzu sıfırdan 100'e yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabileceğiz. Stereo hoparlörler var. Hem Dolby Atmos hem de Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Güvenlik kısmında yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. 5. sırada hem tek elle kullanımı kolay, kompakt bir telefon istiyorum. Aynı zamanda piyasada alabileceğim en performanslı, en güçlü telefonu en ucuza istiyorum diyorsan Galaxy S25 önümüze çıkıyor. 7.2 mm kalınlık, 162 gramlık ağırlığıyla özellikle tek elle uzun süreler kullandığımızda elimizi hiçbir şekilde yormuyor. Ekran kısmında 6.2 inç dinamik AMOLED 2X panel Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme bu ekranda var. HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Piksel yoğunluğu gayet yeterli ve burada ekran kalitesi deneyim anlamında da üst seviye bir ekrandan bahsediyorum. Artık S25 ve S25 Plus'ta Exynos modeller yok. Tamamen Snapdragon 8 Elite ile geliyor. 8 Elite ile beraber performans anlamında şu anki fiyatlarını da düşünürsem en sağlam cihaz diyebilirim. 12 GB RAM, 128 ve 256 olarak iki farklı depolama ile geliyor. S25'te en büyük geliştirme donanım tarafında desem yanlış olmaz. Kamera tarafında donanımsal bir geliştirme yok. Buradaki geliştirme Snapdragon 8 Elite'in görüntü işleme kısmı ve Galaxy AI yani yapay zeka tarafı diyebilirim. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 10 megapiksellik f2.4 telefoto kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla 3x optik zoom yapabileceğiz. Ön tarafta da yıllardır değişmeyen 12 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılımda Android 15 ve One UI 7.0'ı görüyoruz. One UI 7 özellikle S25 serisine bir seviye daha arttırmış durumda. Arayüz akıcılığı uygulamalar arasında geçerken oldukça tepkisel, çok hızlı bir deneyim alıyoruz. 8 Elite'de One UI 7 birleşince telefon adeta uçuyor. Yani performansla yazılım tam olarak optimize diyebilirim. Stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Nano SIM ve eSIM olarak çift SIM desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, 10.000 ile 15.000 bandında ve bu fiyatlarda kamera anlamında hem fotoğraf hem de video kısmında idare etsin. Aynı zamanda ekran kalitesi yüksek, performansıyla da beni en az 2-3 yıl götürsün diyorsan Nothing Phone 1 bu noktada çok mantıklı. Bütçem 15 ile 20.000 bandında ve bu fiyatlarda alabileceğim en uzun ömürlü 6 yıl güncelleme desteği sunan, performansı, ekran kalitesi ve kamerayı düşündüğümde orta segmentin güncel olarak en iyi telefonu ve fiyatı da şu anda gayet avantajlı konuma gelen Galaxy A56 bu noktada favorim. Eğer bütçem 20 ile 25.000 bandında ve bu fiyatlarda en iyi performansı veren, aynı zamanda ekran kalitesi olarak da bir amiral
amiral gemisini aratmayan bir telefon istiyorsam Poco X7 Pro tartışmasız en iyisi. Yine bütçem bu fiyatlarda, yani 20 ile 30 bin bandında. Aldığımda beni hiçbir anlamda üzmesin, fiyat performans bir amiral gemisi istiyorsam S24F bu noktada en iyisi. Bütçem 30 ile 40 bin bandında. Kameranın fotoğraf tarafı benim için birinci öncelik. Fotoğraflarda renklerle oynamak, detaylar benim için önemli diyorsan Xiaomi 14T Pro bu fiyatlarda en mantıklısı diyebilirim. Bütçem 40 bin civarında, tek elle kullanımı kolay, kompakt bir telefon istiyorum. Aynı zamanda piyasada alabileceğim en güçlü telefonu en uygun fiyata istiyorsam S25 kesinlikle en mantıklısı. Ve son olarak listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem bu piyasada alınabilecek en mantıklı telefonlar bunlardı. Fiyatının hakkını gerçekten veren, aldığınızda sizi hiçbir noktada üzmeyecek en dengeli telefonlardan bahsettim. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Ve sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.